Mutfakta Hayat'tan merhaba. Bugün de evde ve eldeki malzemelerle hem ekmek hem de kömbe arası lezzetli, nefis, pratik bir sütlü ekmek yapıyorum. Ve içeriğini farklılaştırabiliriz. Mesela tarçın, vanilin ve bunun gibi. Malzemelerimiz 1 kilo yarısı süt, yarısı su olmak üzere sütlü karışım, 2 paket maya, 2 tatlı kaşığı şeker, 2,5 tatlı kaşığı tuz, bir tane yumurtamız var. Yumurtamızın sarısını üzerine süreceğim. Bir çay bardağı sıvı yağ, un. Evet, kömbe ve ekmek arası ekmeğimizi yapmaya başlamadan önce şöyle güzelce ilk başta suyumu ılıttım arkadaşlar. Sütüm dolapta olduğu için soğuk. Hemen şöyle üzerine alıp burayı 1 kilo yapıyorum. Ve güzelce leğenimize sütlü karışımımızı alıyorum. Su ve süt olmak üzere. Hemen üzerine şöyle şekerimizi ilave ediyorum. Artı 2 paket mayamızı da ilave edip öncelikle mayamızın aktifleşmesini bekliyorum. Hemen bir tane yumurtamız vardı. Şöyle yumurtamızın sarısını ayırdım. Yumurtamızın beyazını da sütlü karışıma, su karışımına ekliyorum. Hemen şöyle tuzumuzu da ekliyorum. Artı sıvı yağımızı da şöyle gezdiriyorum. Ekmeğimiz biraz yumuşak ve tadı çok lezzetli gelir arkadaşlar. Yine şöyle güzelce karıştırıyorum. Hemen bir tuzuna bakacağım. Aslında yumurtayı ilave etmeden önce tuzuna bakarsanız daha iyi. Ben biraz acele ettim. Damak tadınıza göre ayarlayın. Biraz daha atmam yeterli olacak. Pirinç pilavı tuzu gibi ayarlayabilirsiniz. Hemen unumuzu ilave ediyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Çok sert bir hamur olmayacak arkadaşlar. Şöyle spatula ile güzelce öncelikle bir karıştırıyorum. Ve elimizde hamuru güzelce özleşene kadar iyice yoğuracağım. Tabii ki 10 dakika hatta 15 dakika iyice yoğurmamız gerekiyor hamurumuzu. İyice özdeşleşsin. Daha pürüzsüz güzel bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki yoğururken elimize hafif hafif yağ alıp güzelce yoğurmaya devam edeceğim. Çok fazla değil. Zaten içerisine yağ ilave etmiştik. Görmüş olduğunuz gibi tuzunu pilav tuzu gibi ideal attığımızda hamurumuz hem çabuk toparlanıyor hem de artı şöyle elime dediğim gibi arada yağ aldım. Bu kadar yağ yeterli. Daha fazla yağ ilave etmeyeceğim. Sadece burada güzelce 10-15 dakika hamurumuzu özdeşleştireceğim. Güzelce yoğuracağım. Daha sonra mayalanmaya bırakacağım arkadaşlar. Hamurumuzu şöyle iyice güzelce yoğurdum. Görmüş olduğumuz gibi elastik, şöyle ele yapışan biraz bir hamur elde etmiş oldum arkadaşlar. Şöyle bir yarım saat, 1 saat de olabilir. Mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken bu arada hamurumuzun üzerini örteceğim arkadaşlar. Yumurta sarımızın üzeri kabuk bağlamasın diye kömbemizin üzerine yani ekmeğimizin üzerine bir sos ayarlayacağız. Hemen şöyle belli bir miktar süt, belli bir miktarda sıvı yağ ilave edip güzelce çırpıyoruz. Bu da ekmeğimizin en son tepsiye yaydığımız zaman üzerine gelecek olan sosu arkadaşlar. Dediğim gibi yumurta sarısının kabuk bağlamaması için
Sosumuzu öncelikle hazırladım. Bir kenara alıyorum ve bu arada da hamurumuzu mayalandırmaya bırakıyorum. Sofra beziyle battaniyeyle güzelce örtmüştüm. Şöyle hamurumuz çok güzel mayalandı arkadaşlar. Gayet güzel bir hamurumuz olmuş oldu. Hemen tepsime alıp geliyorum. Güzelce yağlı kağıt tepsime aldım. Şöyle içerisine de yine de yağ ilave ettim. Yağlı kağıdın üzerine hemen hamurumuzun tamamını içerisine alıyorum. Evet. Şöyle hamurumuzu da aldım arkadaşlar. Öncelikle şöyle elimleri açıyorum. Çok da güzel mayalanmış. Sosumuzu da daha önce ayarlamıştık zaten. Şöyle elimle hafif oluklar yapacağım arkadaşlar. Sütlü karışımımız bu olukların içine gelecek. Ekmeğimiz daha lezzetli bir ekmek olacak diyebilirim. Hemen şöyle elimle güzelce bütün sosu ekmeğimizin üzerine yayıyorum arkadaşlar. Bu sos ekmeğin üzerinde oldukça lezzetli, ekmekle beraber bütünleşiyor. Hem de ekmeğimiz yumuşak gelmiş oluyor. Kabuk kısmı. Hemen üzerine isterseniz susam serpin, isterseniz serpmeyin. Nasıl dilerseniz. Şöyle elime susam aldım. Biraz da simit tadında olsun istedim ekmeğimizin. Tabii ki elime yapışanlar da şu şekilde. Sosumuzla bütünleştireceğim. Hemen doğru fırına gidiyoruz. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişireceğiz arkadaşlar. 40 dakika belki yarım saat bu fırından fırına mutlaka değişir. Fırınınızın ayarını mutlaka bilirsiniz. Ona göre davranacağız. 180 derecede altlı üstlü güzelce pişiriyoruz. Evet. Kömbeyle karışık ekmek kıvamında güzelce ekmeğimiz oldu. Bu kabuk kısmı ilk başta sert olur arkadaşlar. İsterseniz hiç süt sürmeyebilirsiniz. Şöyle benim gibi hafif bir dokunuş üzerine yapabilirsiniz sütle. Hem ekmeğimizin kabuğu yumuşar hem de yine lezzetine lezzet katmış oluruz. Hemen sofra beziyle güzelce örteceğim ve yumuşamasını bekleyeceğim. Daha sonra servis aşamasına gidiyorum. Güzelce ekmeğimizin kabuğu da yumuşamış, oldukça güzel, mis gibi olmuş diyebilirim arkadaşlar. Çok güzel, pamuk gibi yumuşacık ekmeğimiz hazır. Dilimleyip servis aşamasına ekmeğimizi götüreceğim. Tabii ki içerisi daha sıcak. Tamamen soğutmanızı tavsiye ederim. Güzelce dilimliyorum. Evet arkadaşlar, şu an dumanı üstünde, görmüş olduğunuz gibi göz göz oldu. Çok da lezzetli oldu arkadaşlar. Oldukça da pratik. Görmüş olduğunuz gibi üzerindeki sos da ayrı bir doku kattı ve çok da lezzetli oldu. Tüm aşamalara ayrıntılı olarak uyarsanız böyle güzel bir ekmek siz de elde edebilirsiniz. Evet,
Dediğim gibi kömbe ile ekmek arası yumuşacık pamuk gibi lezzetli mi lezzetli ekmeğimizi, tarifimizi servise aldım. Birlikte yine güzelce tamamladık. Malzemeleri açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Daha farklı lezzetli, mis kokulu tariflerimizde yine kanalımızda bir göz atmanızı öneririm. Mutfakta hayat lezzet farkıyla, hafifliğiyle sofralarınıza sağlık, tüm güzellikler içinde huzur getirsin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler. Hoşça kalın.